Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Bugün varis konuşacağız. Estetik varis, klaks konuşacağız. Tabii ki yazın bu tedaviler yapılabiliyor mu? Varis tedavileri, kılcal damar tedavileri yapılabiliyor mu, yapılamıyor mu? Her şey tüm detaylarıyla hocamıza soracağım. Tanıyorsunuz artık onu zaten. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı, operatör doktor Zuhal Durmaz şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Evet, varisle ilgili bütün yenilikleri her zaman bize getiriyorsunuz, anlatıyorsunuz. Şimdi hemen şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Böyle yaz ayında olduğumuz için hocam. Yazın kılcal damar tedavisi yapılır mı, yapılmaz mı? Çok net söylüyorum, yapılır. Evet, Hani- ben de geçen yaz size gelmiştim. Hatta biraz bronzdum hafiften. Yapmıştınız. Evet. Hani biliyorum ama ekran başındaki izleyicilerimizin en çok sorduğu, en çok merak ettiği soru bu. Bize de çok geliyor. Sosyal medyadan da yazıyorlarmış. Kliniği de arıyorlarmış. Hani yaptırmak istiyorum ama mevsim uygun mu diye. Ben diyorum yapılır. Hani Yapılır. konu şey olarak. Ama hani daha önceki programlarda da söylediğim gibi bilinen klasik skleroterapi, köpük tedavisi, iğne tedavisi olarak bilinen tedaviyi biz yazın yapmıyorduk. Leke riski ve hastaya söylüyorduk. Hasta ısrar ediyorsa da leke riskini kabul ediyorsanız, varis çorabı giyebiliyorsanız bu sıcaklarda yapalım. Yani güneşe çıkmayacaksanız tamam diyorduk. Ama şimdi öyle değil. Artık modern varis tedavisi olarak geçen klaks tedavisiyle bu yazın da varislerinizden kurtulabilirsiniz diyorum. Çok güzel. Çorap da yok. Çorap da yok. Denize de gidebiliyorsunuz, yüzebiliyorsunuz da. Hani tek orada benim hep altını çizdiğim, hep anlattığım hastaya hatta geldiğinde soruyorum. Tatil planınız var mı? Bir hafta 10 gün güneşten korumanızı rica ediyorum diyorum. O da hani lekeyle ilgili benim bir kaygım yok diyorsanız onu da güneşe çıkarabilirsiniz morluğu diyorum. Çünkü işlem sonrası morluk olabiliyor. Özellikle ilk seansta birazcık morluklar fazla olabiliyor ama seans sayısı ilerledikçe morluk da azalıyor. Hatta bazen böyle son seansa gelenlerde falan böyle toplu iğne gibi başım morluklar alıyor. Havuza girebilir miyiz, denize girebilir miyiz dediklerine girin ama direkt güneşlenmeyin diyor. Öyle de şey oluyor. Evet, deniz tam tersine iyi geliyor İyi hatta. geliyor. Soğuk soğuk değil mi? Organik ben hep mineralli su. hem de hareket oluyor. Bacak kasları çalışıyor. Onun için denize girebilirsiniz diyorum. Yani yapılır. Yazın varis Yapılır. tedavisini artık yapıyoruz. Buna bir açıklık getirmiş olduk. Tekrar güzel Lütfen. oldu. Çok soru geliyor çünkü Evet. bununla ilgili. Peki hocam bu kılcal, şimdi bugün konuşacağız biraz da. Kılcal damarların kılcal damarlar sağlık sorunu yaratır mı? Derecesine bağlı, bacaktaki yoğunluğuna bağlı. Aslında kılcal damar kozmetik bir sorun olarak estetik kaygıyla hastalar bize geliyorlar. Estetik kaygılarının yanında bir de ağrı şikayetleri oluyor. Böyle tanımlayamadıkları, yaşam kalitelerini etkileyen ince ince bir ağrı şikayeti oluyor. Sızlama hocam. İşte bende oluyordu. Ben Evet. zaten o şikayetle gelmiştim size. Sızlama. Siz hatta hani çok hafif Evet. yapmasak da olur. Yapmasak da olur değil mi? Hatta siz o kadar Doppler sonucu da çünkü kötü temiz, değildi. hiçbir şeyiniz yoktu. Hatta o kadar kılcal damarın ben ağrı yapabileceğini de çok düşünmüyordum hani şey olarak. Ve farkındalığı da siz yarattınız. Bu tedaviden sonra hatta sizin bir videonuz var. Beni ağrılarımdan kurtardınız Evet. diye. Klaks tedavisinden sonra da ağrıların geçince hasta, evet diyor, benim bacak ağrılarım geçti. Yani Evet. yaşam kalitem arttı. Çok önemli çünkü bacağı ağrıdığı zaman birisi tamam nereye kadar tolere ediyorsun? Evet. O arkadan ince ince sızlıyor yani. Bütün yaşam kalitesini Kalitesini etkiliyor. Bir de herkes İş hayatını, çocuğu var, yapması gereken işi var, mutfakta yemek yapıyor, ev temizliği. mutfakta yemek mesela hocam. Evet. Çünkü daha duransın ya orada. Tezgahın Alanın belli. Ve Mesela sabit duruyorsun. Sabit duruyorsun daha çok. 2 adım en fazla geri. Ocağın Yani evet. şöyle dönüyorsun. Evet. Hani daha küçük bir alandasın. Mesela o uzun kaldığında etki ediyor, Etki ağrı ediyor. yapıyor. Evet. Adet dönemi öncesinde Fena ağrı oluyordu. oluyor. Benim ağrım kalmadı. Çok Sayenizde sevindim. Yani gerçekten. çok- geçen sizden sonra da bir doktor hanım yapmıştı. O da böyle sizin gibi çok ağrısının geçtiğini vurgulamıştı. Geçen o da geldi. Ya Zuhal Hanım dedi, bir bakın benim hafif ağrılarım başladı bir şeyler. Geçen yıl yapmıştık, ona da bu sene sizin gibi o da şey yaptı. Bir baktık hafif hafif böyle bir şeyler var. O bizim bir aydınlatmamız var biliyorsunuz. Klaks Evet, tedavisinin evet. bir Van Weaver denilen bir aydınlatması Hı hı. var. Onunla alttaki o besleyen damarları görüyoruz biz. Orada baktığımda hafif hafif dedim şeyler var dedim doktor hanım hani. Bir tur daha tedavisini yaptık.
Bakalım bekliyoruz hani böyle bir hastaların da farkındalığı arttığı için bacağındaki bu ağrının sebebinin kılcal damardan olduğunu ve tedavi sonrası geçtiğini fark edince bir tekrar gelme ihtiyacı duyuyorlar. İlk başladığında yorgunluk ağrısı gibi hissediyor Hı hı. insan, anlamıyor. Sonra sürekli gitmeyen bir ağrı. Hani sızlıyor dediğiniz gibi. sızlama var hocam, evet. Hiçbir bir de böyle yerinizde hiçbir şey yok. aşağı Çekiliyor. ben mesela ödem Siz de öyle yoktu diyorsunuz. bende fazla biliyorsunuz. Evet. Mesela aşağı bir şey çekiyor gibi. Bir de Evet. öyle bir Evet, yer etki. çekiminin etkisiyle kan akımı aşağıda birikiyor ve o ayakta durdukça da damarın içindeki kan miktarı arttığı için daha görünür hale gelip daha çok kan içinde biriktiği için ağrı hissediyorsunuz. Hı hı. Yani normal Evet. hepimizde. Ama biz bir seferde Klaks'la bir seansta Bir seans sonrası hatta ağrı sizinle gitti. tedaviden sonra programa çekimine gelmiştim galiba. Siz orada söylemiştiniz. Ben de şaşırmıştım hani ne güzel, çok mutlu olmuştum. Sizin adınıza da çok Evet. mutlu oldum. Hem de böyle bir tedavinin, çünkü ben eğitime gittiğimde tedavinin ağrı tarafı vurgulanmamıştı. Sadece tedavi yapıyoruz ve geçiyor şeklindeydi. Ağrıyı siz altını çizdiniz. Çok teşekkür ederim. Valla mutluyum insanlara vesile olursam. Çünkü Hı. sağlık çok kıymetli hocam. Yani ağrı da hem yaşam kalitesini düşürüyor, Tabii. iş yaşantısı özel, yani çok şey etkileyen bir şey etkiliyor. sonuçta. Yorgun Genel düşürüyor. olarak sağlık durumunu etkiliyor. Klaks nasıldı yani bu bir seansta? Eğer yoğunsa tabii birkaç seans olabiliyor, onu biliyorum ama Evet, bütün hastalarımızın beklentisi tabii ki hepimizin de olduğu gibi tek seansta ama sihirli siz değnek. hocam siz çok detaycısınız yani. Benim mesela az yapmasak da olur dediniz ama mesela yaptınız, sonra bir daha çağırdınız. Hı hı. Bir Geçiyorum, kontrol, yapıyorum, rötuş herkese yapıyorum. yapıyorsunuz bunu Herkese biliyorum. yapıyorum, evet. Yani bir bakalım ne var ne yok. İşte bu yıl mesela bir daha bir daha bakalım. üzerinizden geç. Evet. Üzerinden bir geçelim. Evet. Çünkü bu sonuçta biz yaş almaya devam ediyoruz. Hayat devam ediyor. Çalışıyoruz. Evet. Kullanıyoruz Evet. bacaklarımızı, vücudumuzu. Evet, kesin, yani bana da soruluyor Klaks içinde. Yani kesin çözümlü değil diyorum. Yani vücudunuz bunu üretir, yapar. Özellikle menopoz döneminde hormon dalgalanmalarından dolayı tekrar gelebilir. Hatta böyle şeyler var. 30'lu yaşlarında başka köpük tedavisi yaptırmışlar. 45-46'da böyle tekrar tedavi ihtiyacı duyuyor hastalar. Yani bu böyle bir şey. Hani onun için de ben bir düzenli olarak hani beklemeyin diyorum. Hani tek seans bir şey değil zaten. Yani öyle bir mucize yok. Öyle bir sihirli değneğimiz yok. Ben Yok. onu hep altını çiziyorum. Hatta gelen hastaya da Ya mutlaka yoğunluğuna söylüyorum. göre değişiyor. Evet, yoğunluğunu onu şöyle yapıyoruz. Eğer çok küçük bir alansa yine bir tek seans olarak şey yapıp ama yine üzerinden bir rötuş geçiyoruz. Hani Evet. yaptırdım ve bir daha kayboldu durumu olmuyor. Sonra işte bir yıl sonra ufak ufak çıkıyorsa Hı. yaptırırsak büyümüyor işte. Büyümüyor. O zaman ağrı da oluşmuyor. Evet, ağrı da oluşmuyor. Çünkü damar yoğunluğu çok artmıyor o bölgede yapılan. Yani böyle. kontrol altına alıyorsun esasında kılcal damarları. Benim bir hastam çok hoşuma gitti. Ben 2016'dan beri bu işi yapıyorum. İlk defa bu sene bir hastam geldi. Ben hep altını çizerim, hani size dedim. Düzenli olarak bir yılda bir kere gelin kontrol falan. Demiştiniz, evet. Ben bunu benden duymamış, kendisi kafasında şey diye planmış. Ben bununla yaşamayı öğrenmem gerekiyor. Ben buraya yaptırıyorum, başka yerden geliyor. Ben her yıl diyor düzenli olarak giderim. Yazbaşı Mart gibi bir kalp damar cerrahisi doktoruna. Varislerimi kontrol ettiririm. Eğer tedaviye ihtiyacı varsa ve beni rahatsız ediyorsa bölge, oraya seans alıyorum, tedavi yaptırıyorum dedi. Ben bunu şey gibi düşünüyorum dedi, cilt bakımı. İşte yüze yapılan gençleştirme, gençlik aşısı gibi. Ama Onlar çok gibi mantıklı. düzenli olarak yaptırıyorum dedi. Dedim ki yıllardır bu işi yapıyorum. İlk defa hani sizin gibi birisine denk geldim dedim. Ona da yaptık tedavisini. O da yaza hazır bacakları. Bacak ne güzel. Evet. Ağrısız, mis gibi. İhtiyacı olanlar yazında yaptırabilir yani. Evet. Yani Klaks tabii çok büyük bir kolaylık ve Tabii. avantaj sağladı. Klaks da tabii çorapsız bir tedavi olduğu için çorap giymek de çok zor. Çorap giymek zor. Bir de şey karıştırılıyor Klaks'la ilgili hep. Lazer ve iğne tedavisi, burada da iğne var. Tek lazer değil. Hastalar hep eski tedaviyle karıştırıyorlar. Yani eskiden de önce iğne yapılıyordu. Sonra hani kalan en küçüklere lazerle tedavi yapılabiliyordu. Burada öyle değil. Klaks'ın özel bir aydınlatması var. Onu yerleştiriyoruz. Ve o altta besleyen, sizin üstten gördüğünüz mor damarların altında besleyeni oluyor. Ben hatta bunu
çiçeğe benzetiyorum, saksıdaki bir çiçeğe. Siz üsttekini görüyorsunuz ama altında kökü var onun diyorum. Siz o kökü ortadan kaldırmadığınız sürece uygun ortam bulduğunda yine geliyor. Yine geliyor. Onun için buradaki amaç aynı bölgede bir daha çıkmasın diye uğraşıyoruz. Önce lazerle, özel lazeri var. Hani silgi lazer mi diyorlar, şey değil. Özel bir endiyak dediğimiz bizim bir 1064 nanometrelik bir lazeri var. Onunla damara hasar veriyoruz. Sonra içine %70 tıbbi şeker diyorum ben. O da vücutta leke riskini azaltıyor. Tedavinin aslında bir artısı da diğer tedaviden bazen hastalar geliyorlar, yaptırmışlar. Böyle gerçekten lekeleri var. Zaten kozmetik kaygıyla yapılan bir tedavide bir de üzerine Neden leke olunca olsun? hasta daha mutsuz oluyor. Evet. O leke riski de olmuyor. Çünkü kullandığımız ilaç %70 dediğimiz bir şeker vücudun tanıdığı bildiği bir madde. Ben şey diyorum, acile başvurduğunuzda serum takılır. Eğer durumunuza göre o serumun içinde %5'lik olan vardır ve vücut onu bilir. %70 kullanıyoruz diyorum. Böylelikle de hani güzel bir sonucu, varis çorabı giymenize de ihtiyaç olmadan Gerek yok. tedaviyi bitiriyoruz diyorum. Harikasınız hocam, vallahi iyi ki varsınız. Sağ olun. Çok teşekkür Ben ederim teşekkür hocam. ediyorum. Harikaydı. Zaten daha devam edeceğiz. Çok Görüşürüz. teşekkürler. Sağ olun. Hanımlar beyler, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.